Türk dünyasının tarihini ve kültürel bağlarını güçlendirecek bir köprüden bahsedeceğim bugün. Ortak tarih, dil ve soy bağlarını kuvvetlendirecek bu köprünün adını Karabağ Zaferi'nin hemen ardından imzalanan anlaşmayla duyduk. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya rağmen hala koridorun açılamaması büyük bir tartışma konusu olmaya devam ederken kim nerede konumlanıyor sorusunu da artık yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. Azerbaycan ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koridora ilişkin açıklamasında dikkati çeken bir detay vardı. Sorunun Ermenistan'dan kaynaklanmadığını söyledi, İran'ı işaret etti. Bir an önce çözüme kavuşması ve Pekin'den Londra'ya uzanacak hattın açılması için Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın birbiriyle bütünleşmesinin önemine dikkati çekti. Peki İran ne yapıyor? Zengezur koridoruna neden karşı çıkıyor? Yakından bakalım. Bu arada GZT'nin dış politikalarla ilgili yaptığı içeriklerden haberdar olmak için takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Karabağ Zaferi'nden sonra yapılan anlaşmanın 9. maddesi, Nahçıvan ve Azerbaycan arasında bir kara bağlantısının kurulmasını kapsıyordu. Uluslararası hukuka göre bunun şu ana kadar yapılmış olması gerekiyordu. Azerbaycan'ın 2020 Karabağ Savaşı ile elde ettiği kazanımlar hayata geçirilmek için gün sayarken, Zengezur koridorunun nerede ve ne amaçla yapılacağını bilmemiz gerekiyor. Ermenistan'ın güneyindeki bölge Suyunik ismiyle anılırken, Azerbaycan burada Zengezur adını kullanıyor. Bölgenin doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran ve batısındaysa Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti var. Kara ve demiryolu ulaşımıyla koridor üzerinden Azerbaycan ve Nahçıvan arasında doğrudan bir bağlantı sağlanacak. Sadece bu da değil. Azerbaycan ve Türkiye arasında da kesintisiz bir bağlantı kurulacak. Bu yıllardır arzulanan bir proje. Çünkü bu bağlantıyla Avrupa ve Asya arasında deyim yerinde ise bir köprü inşa edilmiş olacak. Bu koridor sadece araç ve insan geçişlerinde kullanılacağı için toprak yine Ermenistan'a bağlı. Fakat Azerbaycan için önemli konulardan biri de yeraltı kaynaklarını batıya aktarmada bu koridorun büyük öneme sahip olması. Beklendiği üzere Türkiye için de koridor oldukça kritik. Doğrudan Azerbaycan'la bağlantının sağlanmasının yanı sıra Türk Cumhuriyetlerine de açılma imkanı verecek. Batı illeriyle Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek proje için Azerbaycan, Çin'den Orta Asya'ya, Hazar Denizi'nden Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor'un güzergahlarından biri olan Zengezur Koridoru'nda demiryolunun inşasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son söylemleri ve uzman yorumlarından yola çıkarsak buradaki sorunun savaşın kaybedeni Ermenistan'dan değil de komşu ülke İran'dan olduğunu anlıyoruz. Öncelikle İran bu projeye resmi olarak karşı çıkmıyor. Fakat dolaylı ve yarı resmi açıklamalar bize bunu gösteriyor. Peki asıl sebebi ne? İran ve Ermenistan arasındaki sınırın öncelikli olarak kapanacağı öne sürülüyor. Asıl sebebi ise ticari kaygıları da kapsayan transit ülke konumunu kaybetmemek istemesi. Şu anda Azerbaycan ve Nahçıvan'ı bağlayan kritik bir konuma sahip İran. Sınırın açılmasıyla kontrolün Azerbaycan'a geçmesinden çekiniyor da diyebiliriz. Ayrıca Zengezur koridoru ile ilgili yüksek sesle dile getirilen bir iddia da var. NATO'nun İran, Rusya ve Çin'i çevrelemek için ortaya attığı bir proje olduğu öne sürülüyor. Tarihi gerçekliğine ve bölgesel dengelere bakarsak bunun hayal ürünü olduğunu söylememiz mümkün. Öte yandan az önce de bahsettiğim gibi koridorun açılmasıyla Türkiye Orta Asya ülkelerine doğrudan bağlanmış olacak. Bu durumda İran o ülkelerle ticari ilişkilerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor. Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan'ın ılımlı bir politikaya dönmesi, Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan üçlüsünün yakınlaşma ihtimalini artırdı. Bu durumda İran bölgedeki ağırlığını ve pozisyonunu kaybedebilir. Bunun tam tersi sayılabilecek bir iddia daha var. Ermenistan'ın baskılandırıldığını, bunun da Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapıldığını söylüyorlar. Oysa bir dayatmadan ziyade kazanılan bir savaşın doğal sonucu demek daha doğru olur diye düşünüyorum. İran'ın resmi açıklamaları ise koridorun açılmasına karşı olunmadığı yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ı işaret etmesinin ardından gelen açıklamada Türkiye'nin endişelenmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bu noktanın başka ülkelerin kontrolüne geçmesine karşı olduklarını belirttiler. Hatta Ermenistan'ın koridora karşı çıkması halinde Azerbaycan ve Nahçıvan'ı İran toprakları üzerinden bağlayabileceklerini iddia ettiler. Azerbaycan ve İsrail'in paralel bir politika gütmesi, iki ülkenin yakın ilişkiler kurması da İran'ı tedirgin eden bir başka nokta. Azerbaycan'ın Ukrayna'ya
gönderdiği insani yardımlar nedeniyle de Rusya'nın rahatsız olduğunu görüyoruz. Yani Azerbaycan'ın baskılanan, komşu ülkeler ve uluslararası politikalarda aktif rol oynamadığı bir ülke olması onların dış politikadaki önemli kriterlerinden biri diyebiliriz. Çin'den Adriyatik'e kadar geniş bir alanı kapsayan Türk coğrafyasında fiilen bir bütünlükten bahsedemiyoruz. Zengezur'un en büyük önemi de bu noktada karşımıza çıkıyor. Modern İpek yolunun günümüzdeki hali de diyebilirim. En önemli kazanımlarından biri de yolun kısalması. Bu da maliyetin düşmesi anlamına geliyor ve uluslararası ticaret için büyük bir kazanım diyebiliriz. Peki İran'ın bu söylemlerinin değişmesi mümkün mü? Sonuçta bahsi geçen ülkelerle komşu ve iyi ilişkiler her taraf için olmazsa olmaz. İran'ın projeye dahil edilmesi mümkün mü? Ve kaygılarının giderilmesi için ne yapılmalı? Bu sorulara yanıt arayalım. Öncelikle bu projenin İran ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı anlatılabilir. İran'da yaşayan azımsanmayacak bir Türk nüfusunun varlığını da göz önünde bulundurursak, bölgesel dengeler açısından öteleyici değil, ortak akıl çerçevesinde bir uzlaşma ortamının kurulması bu bağlamda oldukça kritik. İran'ın soru işareti olan konuları açıkça dile getirmesi de çözüm yollarının açılması açısından süreci kolaylaştırıcı bir adım olabilir. Türk dünyasının birleşmesinden kaynaklı çekinceleri olsa da bunun İran'a olası faydalarının anlatılması bölge istikrarı ve sürdürülebilir bir ilişki için olmazsa olmaz diyebiliriz. Ekonomik olarak sorunlar yaşayan Ermenistan, diasporasının aksine bölgesel dengeleri kabullenen ve bu bağlamda adımlar atan bir politikaya dönüşün sinyalini veriyor. Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için attığı adımlar bu bağlamda dikkati çekmişti. Fakat şöyle bir gerçek de var. Ermenistan-İran ilişkilerinin önemi de burada ortaya çıkıyor. Sınırları içerisinde daha kuvvetli işbirliği yapabileceği bir devlet yok Ermenistan'ın. Bunun farkında olan İran bu konuyu resmi olarak dile getirmese de kendine bağımlı bir yapıyla devam etmeyi arzuluyor. Türkiye ve İran karşılıklı olarak normal sayılabilecek bir politikayı benimserken şu gerçeği de ıskalamamamız gerekiyor. İran ve Türkiye bölgesel olarak iki rakip ülke. Olaylara bu gerçeği göz ardı etmeden bakmalıyız. İran'ın uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları altında olduğu gerçeği de var. ABD'nin yaptırımlarını aşmaya çalışırken en önemli müttefiki de şüphesiz Ermenistan. Süreci Ermenistan üzerinden yürütüyor ve bu kozunu kaybetmek istemiyor. Bölgedeki bir diğer koridor Laçin'e da bir parantez açmamız lazım. Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçin ili 2020'de Azerbaycan'a teslim edilmişti. Ateşkes anlaşması gereği Ermenistan güçleri ve buraya sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Laçin'i terk etti, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşti. Dağlık Karabağ'la Ermenistan arasında tek yol olan ve Laçin Koridoru diye isimlendirilen geçit bölgesi 5 yıllığına geçici görevli Rus askerlerinin kontrolünde olacak şekilde uzlaşma sağlanmıştı. Ermenistan sınırında bulunan Laçin ili, Laçin Koridoru'nun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerinin ilk hedeflerinden biri olmuştu. Azerbaycan, Karabağ zaferiyle Güney Kafkasya'da hem bölgesel hem de küresel dinamiklerin değişmesinin önünü açarken savaş sonrası imzalanan mutabakat metni yaşanan sorunlar ve uzlaşmanın sağlanamaması nedeniyle tam olarak uygulanamıyor. Bundan nasibini alan bir diğer nokta da Laçin Koridoru. Geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta başlayan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesini önleme protestoları farklı bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı. Bu bölgenin hem stratejik konumu hem de yeraltı kaynakları ve maden açısından büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bölgeyle ilgili yaşanan en ufak bir gelişmede bölgesel ve küresel güçler hemen harekete geçiyor. Rusya'nın bölgedeki etki alanını bildiğimizden ona da bir parantez açmamız lazım. Azerbaycan ve Ermenistan dışındaki önemli aktörlerden biri de şüphesiz Rusya. Fakat bir yılı aşkındır komşu ülke Ukrayna ile savaş halinde. Bu durumda tırnak içinde uzak sayılabilecek bölge için doğrudan bir dahilinin olmadığı düşünülebilir. Fakat durum tam olarak böyle değil. Bölgede etkin olmaya, bölgesel dengelerde başak bir rol üstlenmeye devam etmek istiyor. Moskova, anlaşmanın garantörü olarak Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki yeni ulaşım yollarının açılmasını destekliyor. 9. madde, ulaşım kontrolü Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafaza Servisi organları tarafından gerçekleştirilecektir diyor. Yeni ulaşım projelerinde denetimin Rus güçlerinde olduğunu görüyoruz. Bölgesel dengeler her ülke için farklı bir pencere açarken Zengezur konusunda atılacak adımları da büyük bir merakla bekliyor olacağız. Siz İran'ın bu tutumu hakkında ne düşündüğünüzü yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Türk dünyasının tarihini ve kültürel bağlarını güçlendirecek bir köprüden bahsedeceğim bugün. Ortak tarih, dil ve soy bağlarını kuvvetlendirecek bu köprünün adını Karabağ Zaferi'nin hemen ardından imzalanan anlaşmayla duyduk.